Herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel bir tarifle geldim. Kat kat, yumuşacık, kolay, pratik, oklava merdane kullanmadan güzel bir katmer tarifi vereceğim. Herkesin kolaylıkla yapabileceği ve çok az malzeme ile hemen tarife geçiyorum. Sadece un, su ve tuzla güzel bir hamur yoğuracağız. 2 su bardağı suyumu kabıma aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim ve 800 grama yakın unumu ekliyorum. Un farklılık gösterebilir arkadaşlar. 1 kiloya yakın ununuzu yanınıza alın. Yumuşak bir hamur olacak. Çok sert değil. Çok böyle yapış yapış bir hamur da değil. Kulak memesi kıvamında güzel bir hamur yoğuracağız. Hamurumu biraz kabımda toparladıktan sonra masama aldım ve iyice yoğuruyorum. 2 dakika boyunca hamurumu yoğurdum. İçinde maya olmadığı için çok uzun süre bekletmemize de gerek kalmıyor. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra şöyle 2 şerit haline getiriyorum. Ortadan 2'ye kesiyorum, 2 şerit yapıyorum. Daha sonra küçük küçük hamurlar koparıyorum. Hamurumu hepsini kestikten sonra ceviz büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. Bütün hamurumu bu şekilde beze yapıyorum. Küçük yapacağım, çok büyük yapmıyorum. Siz isterseniz bu hamurdan sadece 4 katmer çıkarabilirsiniz. Aynı yöntemle kat kat yapıp 4 tane çıkarabilirsiniz. Bütün bezelerimi yaptıktan sonra hemen arasına süreceğim bulamacı hazırlıyorum. 200 gram margarine, 2 yemek kaşığı un ekledim ve iyice karıştırıyorum. Bunu arasına süreceğiz. İster tereyağı kullanın, ister sadece sıvı yağ kullanın. Hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Ben de tereyağı kullandım. Şimdi hazırladığım bulamacı bütün bezelerimin üzerine sürüyorum. Ve üzerine poşet koyuyorum. Üzerini kapatıyorum. 10 dakika dinlendiriyorum. Zamanınız varsa 20 dakika veya yarım saate kadar da dinlendirebilirsiniz. Bezeleri kenara aldım. Şimdi açmaya başlıyorum. Şöyle elimle açıyorum. Bir tatlı tabağı büyüklüğünde hamurları açıyorum. İstediğiniz kadar büyük açabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bu şekilde daha pratik ve daha kolay oluyor. Hiç merdane kullanmadan, oklava kullanmadan ve tekrardan unu hani oklavayla açtığımızda tekrar un kullanmamız gerekiyor. Bunda hiç kullanmamıza gerek kalmıyor. Unu bu şekilde yani içine koyup arasına sürüyoruz. Çok daha kolay oluyor. Şimdi açtım küçük yufkaların arasına hemen şöyle bu hazırladım bulamaçtan sürüyorum. 3 kat 3 kat yaptım. Siz dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. 3 kat idealdir arkadaşlar. Hem daha kolay oluyor hem herkesin yapabileceği bir tarif oluyor. Hem de daha çabuk da pişiyor. İçi de güzel pişiyor. Hemen şöyle bir tane daha göstereyim. Aralarına hemen şöyle bulamaçtan sürüyorum yeteri miktarda ve üst üste koyuyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Bu çok fazla zamanınızı da almıyor arkadaşlar. Hemen sabah kalkıp hamurunuzu yapıp çayınız demlenene kadar bu tarifi yapabilirsiniz. O kadar kolay ve pratik oluyor. Bütün hamurlarımı o şekilde hazırladım. Üst üste koydum. Aralarına poşet koydum. Şimdi ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Her zaman ilk yaptığımızdan başlıyoruz. O daha çok dinlenmiş oluyor. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi çizikleri atıyorum ve kat kat katlıyorum. Tam da videodaki gibi yapın ki katları daha çok oluyor. Zaten daha önce 3 kat yapmıştık. Şimdi bu şekilde de
daha fazla kat oluyor ve çok lezzetli oluyor. Çok da güzel kat kat katmeriniz oluyor. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırlayacağım. Hemen şöyle bir tane daha göstereyim. Masamı hafif yağlıyorum. Elimi de hafif yağlayarak, görüntüde gördüğünüz gibi çok büyük açmanıza da gerek yok. İsterseniz bu kocaman oluyor. Çok büyük de oluyor. Ama hiç gerek kalmıyor buna. Çünkü zaten kat kat oluyor ve hiç ihtiyaç duymuyoruz. Hiç yorulmaya da gerek yok. Hemen şöyle 30 santim büyüklüğünde, yani bir tepsi büyüklüğünde açtım. Ve görüntüde gördüğünüz gibi 4 tane kesik atıyorum. Bir tarafına 2, bir tarafına da 2. Bu şekilde katlıyorum ve üst üste katlıyorum. Tam da görüntüde gördüğünüz gibi siz de aynı şekilde yapın. Toplamda ilk yaptığımız 3 katla beraber toplamda 12 kat oluyor galiba. Ve bu şekilde çok da güzel oluyor. Bütün hamurlarımı o şekilde hazırladım. Ve artık pişireceğiz. Tekrar ilk yaptığım bezeden başlıyorum. İlk yaptığım hamurdan başlıyorum. Böyle servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli oluyor. Ellerimizle açıyoruz hafif hafif. Bu aşamada artık isterseniz yağ sürün, isterseniz sürmeyin. Ben yağ sürmedim. Burada kolaylıkla açılıyor zaten. Hemen tavama attım onu. Şu anda ocakta bir tanesi pişiyor. Şimdi bir tane daha gösterip hemen ocağın başına geçeceğiz. Çok büyük açmanıza da gerek yok. Servis tabak büyüklüğünde yeterlidir. Tavaya girdiği zaman zaten büzüşüyor. Bir tarafı çevirince, pişince hemen diğer tarafını da çeviriyorum. Bunun püf noktası sürekli çevirerek pişirmek arkadaşlar. Her tarafın eşit pişmesi için sürekli çeviriyoruz. Arada bir spatula yardımıyla böyle bastırıyoruz ki kabarsın, böyle daha güzel olsun diye. Spatula ile bastırdığınızda böyle, havası içine hapsoluyor ve şişiyor arkadaşlar. Bu aşamalara dikkat ederseniz çok güzel katmerler yaparsınız. Hem kolay hem pratik hem de lezzetli oluyor. Dediğim gibi çayınızı demleyene kadar, kahvaltınızı hazırlayana kadar bir yandan da bunları pişirebilirsiniz. İsterseniz tavanıza böyle ikişer ikişer koyun. Benim tavam büyük olduğu için ikişer tane sığıyor. Bunun püf noktası sadece sürekli çeviriyoruz arkadaşlar ve arada bir spatula ile bastırıyoruz ki kabarmasını sağlıyoruz. Bütün katmerlerimi bu şekilde pişiriyorum. Hemen bunu da çıkarıyorum. Altını kontrol ediyorum. İyi pişmişse çıkarıyorum ve diğerinin biraz köşesi kalmıştı. Onu da bastırarak pişiriyorum. Tavanın orta kısmına getirip pişmesinden emin olduğumda hemen tavadan çıkardım ve bütün bezelerimi, katmerlerimi bu şekilde pişirdim. Görüntüde gördüğünüz gibi kat kat oldu, yumuşacık oldu. Tavada yağ sürmedim arkadaşlar. Siz dilerseniz tavada yağ sürebilirsiniz. Ben ihtiyaç duymadım. Zaten içine koyduğumuz yağlar yeterliydi. Şöyle hemen açıyorum sizin için. İçine peynir koyun, içine domates koyun, ne isterseniz zeytin, peynir kahvaltıda veya çikolata sürüp afiyetle yiyebilirsiniz. Kahvaltı da olur, çocukların beslemesine olur. 4 çaylarına da hazırlayabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.